O küçük göllerin, su birikintilerinin güzellikleri. Allah'ım burası cennet gibi bir ülke ya. Parkın tatlılığına bakar mısınız? 60 kiloyla sınırlı. Ben çıkamıyorum o yüzden. Có những nơi giống như thiên đường, có những người phụ nữ giống như thiên thần, có những bữa ăn là những bữa tiệc thịnh soạn và có những ngày cảm giác như là ngày duy nhất trên thế giới Việt Nam muôn năm. Arkadaşlar normalde yürüyecektim ama burası nehrin çevrelediği bir yarımada ve ben 44 numaralı otobüse binerek geldim. Böyle tatlı bir geçiş yapmışlar. Bakalım şimdi ilk defa giriyoruz. Şurada bir restoran var. Yine kenarda sağda bir restoran var. İlk girişi çok hoş ve çok güzel yapmışlar. Bin Koi 1 diye geçiyor. Sinçalo. Zaten burası sulak bir bölge olduğu için bunları düzenlemek çok zor olmamış. Diğer taraflarda da var bakın şöyle. Burada insanlar yaşıyor mu diye bakıyorum ama. Evet, gideceğimiz yere ulaştık. Su otobüsü olmadı bugün. Onu başka bir videoda tekrar deneriz. Çünkü bazen su seviyesi azalıyormuş. Bazen büyük su, büyük yeşil birikintiler engelliyormuş. Ama bir şekilde gelmek istediğimiz noktaya vardık. Saigon'un ortasında bir huzur merkezi var arkadaşlar. Salıncakta birazcık böyle dinleniyorum. Suyun sesi bir yandan. Çok sakin ve çok güzel bir yer yapmışlar ya. Yani daha ilerleyeceğim, bakalım ne keşfedeceğiz burada. Ama önce birazcık şöyle bir rahat, bir keyif yapayım. Bitkilerin güzellikleri, o küçük göllerin, su birikintilerinin güzellikleri. Allah'ım burası cennet gibi bir ülke ya. Yani Saigon'dayız. Düşünün, bu kadar kaotik bir ortamdayız ve bir anda böyle noktalar çıkıyor karşınıza. Gerçekten cennet gibi. Parkın tatlılığına bakar mısınız? 60 kiloyla sınırlı. Ben çıkamıyorum o yüzden. Ama buradaki insanların genelde kilosu bu yani. Bir ibadet noktası. Ne şeyh var, ne şıh var. Hiçbir şekilde araya herhangi bir şey sokmadan kendi ibadetinizi burada yapabiliyorsunuz. Bakın burada akşamları şarabınızı içebiliyorsunuz rahatlıkla. Aynı zamanda yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz. Hemen hemen bütün restoranlar küçük bir su birikintisinin önünde. Allah'ım nasıl bir yer burası ya. Yani o kadar özgür ve o kadar rahat ki.
İsterseniz salıncağınızı biniyorsunuz, isterseniz şarabınızı içiyorsunuz, isterseniz bir köşede kitap okuyorsunuz. İlginç meyveler, ilginç canlılar, muhteşem bitkiler. İnsanlar huzurlu bir biçimde oturmuşlar. Kimi yerde Hindistan cevizi suyunu içiyorlar. Kimi yerde şarap içiyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Yani muhteşem bir yer. Giriş bedava arkadaşlar. Bir park. Bir park yapmışlar aslında. Kocaman bir park. Ve anladığım kadarıyla böyle birkaç tane var. Çünkü 1, 2, 3 diye sıralanıyor. Oldukça geniş. Hadi şuradan geçelim. Yalnız resmen sallanıyor. Resmen sallanıyor. Benim cüsseme göre değil arkadaşlar buradaki hiçbir yer. Of. Şurada hamak mı yapmışlar ya? Daha yaklaşmadan sallandı altım. Daha yaklaşmadım ya. Kesinlikle burada zayıf olmak lazım. Bu ülkede zayıf olmak lazım. Daha fazla güzellikten yararlanıyorsunuz zayıf olduğunuzda. Kesinlikle ben kilolu olduğum için bastığım anda sallanıyor arkadaşlar. Yani şuraya falan çıkmaya ürkerim. Bitirebilir miyiz gerçekten bilmiyorum. İlerliyorum. Daha ortasına gelmedim. Daha neredeyse başındayım. Başını belki birazcık geçmişimdir. Uzun bir köy arkadaşlar. Yemyeşil, huzurlu. Bir grup çocuklarıyla piknik yapıyor. Diğer tarafta şarap içiyorlar. Bu tarafta yemek yiyorlar. Yani cennet ya. Hiç kimse bir diğerini rahatsız etmiyor. Sakin. Cennet. Biraz buraları kalabalıklaşmaya başladı. Suyu o kadar güzel ki ben daha önce içmiştim. Şimdi taptaze olduğunu fark ettim. Ve şimdi bu genç dostlardan bir tane alıyorum. Thank you very much. Do you have YouTube? YouTube? Yes. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Come on Ratmiyu. Come on Ratmiyu. Bye bye. Bye bye. Ya cennet bu gülümsemeler. Bu gülümsemeler yok mu? İnsanların içindeki cenneti hissediyorsunuz resmen. Yani burada şunu çok net görüyorum. Çok nadir turistik gülümseme. Gerçekten içten, gerçekten sıcak bir biçimde gülüyorlar arkadaşlar. Ya bu muhteşem. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar mükemmel bir içecek bu. Có những nơi giống như thiên đường, có những người phụ nữ giống như thiên thần, có những bữa ăn là những bữa tiệc thịnh soạn, và có những ngày cảm giác như là ngày duy nhất trên thế giới. Việt Nam muốn năm cảm ơn vì đã cho tôi trải nghiệm điều này. Nam muốn năm cảm ơn vì đã cho tôi trải nghiệm điều này. Nam muốn năm cảm ơn vì đã cho tôi trải nghiệm điều này. Nam muốn năm cảm ơn vì đã cho tôi. Parkın tam ortasında Karl Marx dedenin heykeliyle karşılaşıyoruz. Çok sıcak, inanılmaz derecede yorucu. Buraya kadar gelmek, en azından ben taksiyle gelmediğim için, otobüsle geldiğim için, taksiyle çok kolay oysa. Ama şu sıcacık gülümseme, bu güzelliğin, şu mekanın güzelliğinin çok daha ötesinde oluyor. O gülümseme
çok daha farklı bir şey yani. Evlerin arasından yürüyebiliyorsunuz. Her yerden ayrı bir güzellik çıkıyor. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor ya. Tam ortada kurbağaları görebiliyorum. Şöyle bakın, biraz büyüttüm. Arkadaşlar, Trinkomsan. Bu sanatçıyı da keşfedelim. Oh evet, geçtim. Terledim ama karşıya geçtim. Şu köprüden ürke ürke, korka korka geçtim. Çok ürkütücü ya. Çok ürkütücü. Şuna bakar mısınız? Ya inanın sallanıyor. Ya bakın. Bakın, görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bildiğiniz bütün hepsi sallanıyor. Ama herhalde çıkacağız ya inşallah. Son anda bacağımız girmezse şu tahtalara. Bakın 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 bakın. Dostlar, Vietnam kültürü hem yemek açısından bir cennet, hem de size sunduğu coğrafi güzellikler, insanların o muhteşem sıcacık gülümsemeleri, ruhlarındaki cenneti hissedebiliyorsunuz insanların. Çok huzurlu olduklarını hissedebiliyorsunuz. Yani ben turistik gülümseme ile gerçek gülümsemeyi ayırabilecek kadar fazla ülke gezdim ve ayırabilecek kadar çok şey yaşadım. Gerçekten de tabii ki burada da zaman zaman o turistik gülümsemeyi görebiliyorsunuz. Ama genellikle çok büyük bir çoğunlukla insanlar gerçekten de çok konuksever, çok sıcak, hiçbir şekilde sizin varlığınızı yargılamıyor, sizin inancınızı, hiçbir şeyinizi yargılamıyor. O yüzden de bu kültür gerçekten dünyanın en güzel kültürlerinden bir tanesi. Dostlar, benim için de sürpriz olacak. Garsona ben şöyle rica ettim. Bana dedim Vietnam kültürüne has bir şeyler getir ama getirdiğin her şey kola mı dedi. Hayır dedim, sakın kola içecek olarak ne içersiniz dediğinde. Hayır dedim, kola değil. Lütfen bana Vietnam kültürüne özgü, Vietnam'da yapılan ne varsa onu getir. Bu su yılanının fırında yapılmış hali arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum size. Buraya banıyoruz. Yemesi birazcık zor. Çok lezzetli ama yemesi zor arkadaşlar. Çünkü ciddi yılanın omurgası da var. Her şey var yani. You are taking fish for eating, right? Okay, you white thing. Oh, wonderful. White thing. Can I? Yes. Xin chào. Xin chào. Can I? Thank you. Vườn nào cũng cái máy đó má cái bà cái từ không nè. And you will eat, right? You will eat this. Yeah. Oh,
Bütün yemeğe toplam 435.000 VND verdik. Vietnam için pahalı ama böylesine cennet bir yerde yediğimiz için rakam hak ediyor. Bence hak ediyor. Gayet güzeldi. Mekanın her köşesi ayrı bir güzel arkadaşlar. Cennet gibi bir yer yapmışlar. Vietnam çeşitli etnik bölgelere ayrılıyor. Çeşitli halklar var. Bu bölgenin halkının yaşadığı köyü böyle bir cennete çevirmişler. Hala o insanlar yaşıyor. Hala yemekler yapılıyor. Gerçekten de muhteşem. Yani tek kelimeyle muhteşem bir yere çevirmişler. Hem böylelikle bu halk para kazanıyor. Çünkü hem Vietnam'ın halkı geliyor, yemek yiyor, hem turistler geliyor, yemek yiyor. Bölgeyi bozmamışlar hiçbir şekilde. Böyle sağlı sollu evleri de korumuşlar. Yapısını korumuşlar. Fakat düzenlemişler, tertemiz bir hale getirmişler. Bu bölgenin bir yerel sanatçısı var. O yerel sanatçının da büstünü dikmişler. Harika bir yer haline getirmişler. Bin Coi, Saigon Nehri'nin kıvrımında sıkışmış, modern Ho Chi Minh City'nin göbeğinde adeta zamanın durduğu bir mekan. Bölge şehrin aslında en değerli arazilerinden biri. Fakat Vietnam devleti bu konuda çok zekice davranıyor ve bölgeyi değiştirmiyor. 50 yıldır aynı şekilde sadece modernleştirmişler ve düzenlemişler arkadaşlar. Onun dışında dokunmamışlar, yıkmamışlar. Kendi halkına yaşama imkanını verdikleri gibi aynı zamanda beslenme imkanını da vermişler. Ban Cui'yi tanımlayan en temel akademik kavram arkadaşlar, urban suspensions. Yani Türkçe olarak şöyle çevirebiliriz. Kentsel askıya alınma durumu. Urban suspensions. Kentsel askıya alınma durumu. 1992 yılından bu yana bölge devasal bir proje kapsamında. Burası aslında yerel halk açısından bir melezleşme alanı. Eskiden balıkçılık ve pirinç tarımıyla geçinen nehir insanları yaşıyor. Bugün onların torunlarıyla karşılaşacağız. Artık kırsal bir nostalji pazarlayan bir bölge olmuş. Bu insanlar da turizm işçilerine evrilmiş aslında. Sömürge döneminde Fransızlar burayı bataklık yapısı nedeniyle yerleşime uygun bulmamış. O nedenle dokunulmamış. Nehir trafiğini kontrol etmek için bir gözlem noktası olarak kullanılmış. Amerika Savaşı sırasında bölge Saigon'un merkezine sızmak isteyen gerillalar için doğal bir saklanma alanı olmuş. Çünkü o dönemde yoğun bir bitki örtüsüne sahip. Toprak yapısı alüvyonlu ve yumuşak. Bastığımız yerlerde bile bunu hissedebiliyoruz. Ağır askeri mühimmatın taşınmasını zorlaştırdığı için lojistik bir engel olmuş. Ve bu lojistik engeli de Vietcong gerillaları ve Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu oldukça kullanmış. Onlar için büyük bir avantaj sağlamış Amerika'ya karşı. Bin Coi, Vietnamca bin, barışçıl ve Coi, değerli, saygın kelimelerinin birleşimi. Bölge halkının kültürü bir su ontolojisi. Su halkı diyebiliriz arkadaşlar. Vietnam'ın pek çok halkı gibi. Bakın eski Amerika Savaşı'ndaki sığınaklardan bir tanesi aynı zamanda.
böyle hala korunuyor. Bu bölge alüvyon topraklarından olduğu için buraya çok fazla silahlı bir biçimde tanklı tüfekli girememişler. Çünkü bataklıkmış aynı zamanda. Fakat bölgeden Vietnam Halk Ordusu oldukça fazla yararlanmış. Oldukça dar kapısı arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? 50 yıllık mobilya dostlar. Modernleştirilse de hala ayaklarımızı bir şeyler ısırdı. Biri karıncaydı, biri yeşil bir şeydi. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sürekli bir şeyler ısırdı yani. Daha düşünün, bu kadar modernleşmesine rağmen durum bu. Hello, xin chào. Bu evin arkadaşlar hemen bakın çıkışında zaten şu başlıyor. Bakın orada da evler var hatta. Yani çıktığınız anda kapıdan, buradan geçemiyorum ben. Geçebilir miyim? Geçermişim ya. Allah'ım inşallah yılan falan yoktur. Bakın direkt... O ne ya? Tövbe yarabbim. Bakın direkt şu karşıda evleri görüyorsunuz. Hala aynı şekilde yaşıyorlar. Direkt bu dere başlıyor. Ama dereye de girmek imkansız arkadaşlar. Yani sığ mı, bataklık mı tam anlaşılmıyor. Bakın burası böyle. Beni bir şeyler ısırmaya başladı. Ben o yüzden çıkıyorum. Her yerde kuş sesleri. Hala doğanın içindesiniz. Kuş sesleri o kadar güzel duyuluyor ki. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar bu yükseltilmiş bir sebze yatağı. Bunu geleneksel yöntemlerle hazırlamışlar. Köylerde bu şekilde. Bu bir ekim alanı. Genellikle yani bir balkon gibi düşünün. Ev bahçelerinde veya küçük ölçekli tarımda bitkileri daha düzenli ve verimli bir şekilde yetiştirmek için yapılıyor. Tarlası Asya'daki klasik tipik bir pirinç tarlası arkadaşlar. Yılan falan çıkabilir. O yüzden de biraz korkarak böyle uzanıyorum. Ama görüyorsunuz bir pirinç tarlası. Kodep. Kodep. Evet, artık yavaş yavaş bitirelim. Bu güzel köyü gezmiş olduk. Sizlerle beraber tanımış oldum ben de. Beraber dolaştık, gezdik. Her yerine girdik çıktık diyebilirim. Sanırım eksik bir nokta kalmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.